Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz? Bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor? Buna bakalım. Daha sonrasında siz neler yaşayabilirsiniz? Bunlara bakacağız. Bulutların ruhu olarak geliyor. Keder, elem seninle beraber bir bulut gibi içinde yağmur tanelerini taşırcasına dolusun. Dokunsan ağlayacak belki dedi. Şimdi günün enerjisine baktığımızda biraz karamsar enerjilerde olduğunu söyleyebiliriz aklınızdaki kişinin. Keder enerjisi çok yüksek geliyor. Biraz böyle yorgun, bıkkın bir enerjide. Bu haftaki enerjiler daha çok böyle karamsar diyebiliriz aklınızdaki kişi için. Artık çok ciddi şekilde yorulduğu ve yıprandığı bir sürecin içerisinde olduğunu bize gösteriyor aslında. Dünkü enerji de bu şekildeydi ve bugünkü enerji de aynı şekilde geldi. Ve hesaplaşma kartıyla beraber artık çok net bir şekilde onu rahatsız eden konularla yüzleşmesi gerektiğinin farkına vardığı bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Maske ve hissizleşmek kartı. Bu zamana kadar görmezden geldiği, maskelediği işte duyguları olabilir. Bazı sıkıntılı süreçlerden geçmiştir ama bunları kabul etmiyor olabilir, travmaları olabilir. Artık bunları net bir şekilde değerlendirip bunlarla helalleşmek istediği bir sürecin içerisinde olacak diyebiliriz. Çünkü yok sayılan her duygu bizde hastalık ya da yani fiziki ya da ruhsal olarak sıkıntı yaratan durumlar ortaya çıkarabiliyor. Çıkarıyor daha doğrusu. Burada da böyle bir durum var. Bu zamana kadar maskeyle kapattı, duygularını görmezden geldi, olaylarla yüzleşeceği bir sürecin içerisinde olacak aklınızdaki kişi. Şimdi iki maske kartı beraber geldi. Bu da ciddi şekilde kendini dış dünyaya göstermek istemeyen bir enerji olduğunu da söyleyebiliriz. Aynı zamanda kendine karşı da ciddi bir maskesi olan, kendine bile duygularını çok da net ifade etmeyen biri olduğunu söyleyebiliriz aklınızdaki kişinin. İçgüdü, yeni hayat, güç ve çözüm kartı geldi. Şimdi şu an için ya yeni bir hayat kurma isteği içerisinde yaşanılan şeyleri sıfırlamak, üstesinden gelmek ve artık yeni bir düzen kurma isteği içerisinde geliyor. Sanki hayatın ona karşı bir savaş açtığını düşünüyor aslında. Yani yaşadığı şeyleri biraz kurban psikolojisi gibi de diyebiliriz. Yani her türlü sorunlu şeylerin onun hayatına geldiğini, onu gelip bulduğunu, kaderinin çok negatif olduğunu düşünen bir enerjisi var. Çok güçlü olduğunu aslında biliyor ama harekete geçememekten, basiretsiz olmaktan, eyleme geçememekten çok fazla şikayet eden biri olabilir aklınızdaki kişi ama şimdi burada sistemin desteğiyle beraber çünkü artık görmek zorundasın denilen bir süreç var aslında. Sistemin de desteğiyle artık bir çözüm arayışı içerisinde yani bu görmezden geldiği, üstünü kapattığı durumları değerlendirmeye başladığı bir sürecin içerisinde olacak. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Ya bir sürü sıkıntılı şey yaşıyordur. Hep aynı döngülerden geçiyordur ama işte hep karşısındaki insanları yargılayıp suçluyordur. İşte güvenle ilgili sıkıntılar yaşıyorsa işte hep işte o güvenilmez biri olduğu için bunu yaşadım. İşte o dolandırıcı olduğu için bunu yaşadım. O şöyle olduğu için bunu yaşadım deyip ama kendine dönüp de ya tamam bunlar böyle de ben neden bu insanları çekiyorum ya da ben bu insanlara neden güveniyorum ya da güvenmiyorum artık oradaki durum her neyse. Kendine dönüp bakmadığı bir sürecin içerisinde. Çünkü kendine dönüp bakmanın zayıflık olarak gördüğü zayıflık olarak gördüğünü söyleyebiliriz. Yani yüzleşmek istemiyor. Kendi içindeki o zayıflıkla, şifalanması gereken alanla yüzleşmek istemeyen bir aklınızdaki kişi var. Ama sistem bana diyor ki çok güçlüsün, harekete geçmelisin ve artık yakındığın şeyleri hayatından çıkarmak için harekete geçip adım atmalısın dediği bir sürecin içerisinde. Birazcık zorlanacak bu konuda. Şimdi günün enerjisinde neler yaşayabilir? Ayrıntılı olarak bunlara bakalım. Daha sonrasında siz neler yaşayabilirsiniz? Bunlara bakacağız. Kılıç onlusu, değnek onlusu, kupa beşlisi. Şimdi değnek onlusuna baktığımızda değnek onlusu derin üzüntülerden, sıkıntılardan bahseder bize.
yalnızlık hissinden, çok fazla yük almaktan, sorumluluklardan bahseder ama buradaki sorumluluk öyle bir sorumluluktur ki kendi üstüne vazife olmayan her şeyi üstlenmektir. İşte ailedeki her şeyi halleden bir kişi olur ya, öyle biri olabilir ya da her şeyi böyle çok ince eleyip sıkı dokuyan, her türlü negatifi üstüne çeken bir enerjisi olabilir. Yalnızlıkla ilgili bir korkusu olabilir aklınızdaki kişinin. Kendini kabul ettirme isteğiyle ilgili bir durum var. Yani belki dışarıdan böyle çok popüler biri gibi görünüyor olabilir. Çok fazla arkadaşı olabilir. Çok dikkat çekici biri olabilir ama içsel olarak kendini kabul ettirme isteği içerisinde. Ve bunu yapmak için de sanki insanların yükünü alırsa, insanlara çaba harcarsa, insanlar için emek harcarsa bu şekilde kendini gösterebileceğini, var edebileceğini düşünen bir kişi olarak geliyor. Şimdi değnek konusu, dediğim gibi yalnızlık, fazla bir yalnızlık hissi ama çok ciddi şekilde hayatı etkileyecek şekilde bir yalnızlık hissi, yük ve derin üzüntüden bahseder. Şimdi burada özellikle aklınızdaki kişinin kendi hayatıyla ilgili eyleme geçememe durumu var. Araba kartı hayatının direksiyonuna geçmekten bahseder. Ve sandık kartıyla beraber duygularını çok net, hatta hiç gösteremeyen biri diyebilirim. Hani kapalı bir kutu deriz ya, aynı o şekilde. O sandığın içerisinde bütün duyguları, bütün hissiyatı, bütün değerlendirmeleri, her şeyi onun içerisinde ama onu kimseye göstermek istemeyen bir enerjide, hak etmediğini düşünüyor, daha çok öyle söyleyelim. Bazıları için uzak mesafelerle alakalı bazı durumlar olabilir. Yani şöyle hissettirdi daha çok. Sanki bu kişi kendisi için bir adım atması gerekiyor. Bir eyleme geçmesi gerekiyor. İşte uzak bir mesafede istediği, mutlu olacağı kişi varsa ya da hayatını yeniden düzene koymak adına yeni bir düzen kurması gerekiyorsa, bulunduğu yerden, şehirden, ülkeden başka bir yere gitmesi gerekiyor olabilir ve bunun farkında olabilir aklınızdaki kişi ama bunu yapabilecek gücü kendinde bulamıyor. Yani burada gizlediği şeyler de olabilir aklınızdaki kişinin. Korkuları daha çok. Burada ciddi bir korku durumu var. Herkesin yükünü alma, yorulma. Yani şöyle, böyle biraz böyle şey gibi oldu ama sanki cezalandırılması gerektiğini düşünüyor. Yani bu hayatta acı çekerek ilerleyebileceğini ya da bazen bazı yanlışlar yapılabilir. Tekamül yolculuğunda sınavlarımız var. Bazen sınavları geçemeyebiliriz. Bazen değil, geçemediğimiz zamanlar çok fazla oluyor. Bir sonraki sınavda geçiyoruz. Ama burada sanki kendini çok fazla suçlayan bir durumun içerisinde. Ya kendi yaptığı bir yanlış var ve başkalarının hayatını etkilemiş olabilir bu yanlış ve bunu affedemiyor olabilir kendiyle ilgili. Bunun yanı sıra örneğin bir kişi çıkmıştır hayatına, gerçek aşkı bulduğunu düşündüğü bir kişidir. Yaptığı küçücük bir hatayla onu elinden kaçırmış, kaybetmiş olabilir. Bunun üzüntüsü, sıkıntısı olabilir. Kendi yaşamadıysa ya da yapmadıysa bir şeyler atalardan gelen bazı durumlarda olabilir. Yani şöyle, kendini güzel şeylere layık görmeyen, acı çekmesi gerektiğine inanan bir kişi var. Ama diğer taraftan da diyor ki yeni bir düzen kurmak için artık bulunduğun alandan uzaklaşmalısın. Bağımlı olduğu kişiler olabilir, aileden kopamıyor olabilir, ailenin çok fazla yükünü alıyor olabilir. Ailenin sırlarını kapatan bir kişi olabilir ama ciddi bir sıkıntı içerisinde diyebiliriz. Neden bu durumun içerisinde yakın geçmişte neler oldu dediğimizde kılıç onlusu, çaba ve uzaklaşma. Daha çok burada şunu söyleyebiliriz. İkili ilişkilerle ilgili çabalaması gereken noktada, eyleme geçmesi gereken noktada bunu yapmaktan geri kalmış biri olarak geliyor. Öyle söyleyeyim. Yani çabalamayan, sanki ya nasıl olsa ayrılacağız, nasıl olsa biz beraber olamayacağız gibi bir bakış açısıyla bir ayrılık yaşanmış olabilir. Burada kendisinin yapmış olduğu bazı yanlışlar olabilir. Kılıç onlusu ciddi bir sıkıntılı süreçten bahseder bize. İşte akılla yani böyle hislerin sıkıntıya düştüğü, nasıl diyelim, İnanç ve fikirlerin böyle yorucu ve enerjiye dönüştüğü süreçlerden, ciddi yaraların aldığı durum, yara alınan durumlardan bahseder bize. Şimdi kılıç onlusuyla beraber
Ya burada aldatıldığını düşünen bir enerji olabilir, öncelikle bunu söyleyeyim. Ya da güvenle ilgili bir problem yaşamış olabilir. Burada takıldım çünkü kılıç onlusu burada sanki kendisine yapılan çok ciddi sıkıntılı bir şeyin olduğunu bize aktarıyor. Ama diğer taraftan da his olarak aslında bunun gerçekte var olmayan ama bunun başına geleceğini düşünen biraz paranoya gibi. Bilmiyorum burayı anlatabildim mi ama yani e, yaşanılan şeylerde çaba harcamak istemiyor, eyleme geçmek istemiyor, soğuk enerjileri düzeltmek ya da kavgayı, gürültüyü düzeltmek istemiyor. Çünkü sonunda ben zaten çok yara alacağım dediği bir durum var. Yani ön yargılı, paranoyaklık derecesinde böyle nasılsa bu olacak, nasıl da bana yara verecek, nasıl da beni işte aldatacak, üzecek vesaire vesaire diye düşünen biri var. Bu da aslında yine kendi değersizlik duygusundan kaynaklı diyebiliriz. Umarım burayı anlatabildim. Şimdi enerjiler böyle devam ederse neler olabilir dediğimizde dünkü açılımda sanırım onda da kupa sakızlısı gelmişti. Şimdi şu anki enerjileri çok karamsar enerjilerde ve çok harekete geçebilecek, bir şeyleri düzeltebilecek bir enerjisi yok. Çok mantıklı düşünemiyor açıkçası. Yani bir şeylerin farkına varamayan enerjilerde. Ve yakın gelecekte bu enerjilerden kaynaklı şu anki enerjisi böyle olduğu için yakın gelecekte kupa beşlisi, fareler ve tutku kartı gelecek. Kupa beşlisi de bizim için ümit ettiğimiz o güzel ilişkide hayal kırıklığı yaşamak ve aynı şekilde ilişkinin bitmesi ya da soğuk enerjilerin daha da artması durumlarından bahseder. Aslında burada ilişki ya da durum kurtarılabilecek seviyededir. İşte 5 kupamız vardır ama 3 kupası devrilmiştir. Daha 2 kupa vardır ve o 2 kupayla aslında o ilişkideki enerjiler değiştirilip dönüştürülebilir ama o kadar karamsar bir enerjinin içerisinde ki ya bir tarafı tutkuyla, arzuyla aradaki sorunların çözülmesini isteyen bir durum içerisinde ama fareler kartıyla ya çevresindeki o olumsuz enerjilerden ya da kafasındaki o onu yiyip bitiren o düşüncelerden dolayı daha çok böyle negatife doğru kayan bir enerjisi var. Yani şimdi mesela ne diyelim, işte çok fazla aşkı, tutkusu, işte özlem enerjisi artınca ya bir şeyleri düzeltmeliyim dediği noktada diğer taraftan ama bak sen şimdi düzeltirsen, işte sana eyleme geçersen, sen çabalarsan zaten senin karşındaki kişi sana değer vermiyor, sana şunu yapacak, bunu yapacak gibi gibi o olmayan ama onun içindeki varmış gibi düşündüğü, hatta o kadar çok düşünmekten gerçek olarak oluşturduğu. Çünkü bir şeyi ne kadar çok böyle tekrarlarsanız bilinçaltı gerçekle hayali ayırt edemez. Ne kadar çok tekrar ederseniz aynı nöronlardan dolayı bunun gerçekliğini pekiştirmiş olursunuz. Yani bunu pozitifte kullanmak varken, yani güzel hayaller kurup istediğiniz şeyi hayatınıza geçirdiğinizde hayal edip imgeleyerek gerçekmiş gibi hem hissederek kalpten hem de görselleştirdiğinizde ve bunu sürekli yaptığınızda bilinçaltınızda o nöronların birbiriyle etkileşimiyle beraber bunun bu gerçeklik algısı olarak oluşuyor. Yani gerçek olarak algılıyor zihin bunu. Ama tabii ki bunun negatifini yaparsanız negatifi için de geçerli. Burada daha çok negatif olarak kullanan bir aklınızdaki kişi var bilinçsiz olarak. Yorucu bir enerjisi var. Bu hafta sanırım genel enerjiler yorucu. Şimdi sizden çok nelere dikkat etmelisiniz? Bugün buna bakalım. Sizin enerjilerinize de bakacak. Hemen onu da. O kadar böyle yorucu bir enerjisi var ki. Umarım bugünden sonraki enerjiler değişip dönüşür. Çünkü şu 2 günkü enerjiler gerçekten çok yorucu. Deve metaforu olarak geliyorsunuz. Sabırlı, olgun, mertebe sahibi olan, liyakatli, mülayim tabiatlı da daha çok sabrettiğiniz bir gün olacak diyebilirim. Aslında uzun süredir sabrettiğiniz bir sürecin içerisinde olduğunuzu söylüyor aslında kartlar bize. Çok güzel geldi aslında. Ciddi bir değişim ve dönüşümün içerisindesiniz ve kılavuz kartı çok güzel. Size aslında rehberlik eden bir durum var. Bir kişi olabilir, işte bir kitap olabilir, işte bir rehberlerinizin size sunduğu başka yollar olabilir. Her şey olabilir. Çok güzel bir enerji var ve bu enerjiyle beraber aslında ciddi bir değişim ve dönüşümün içerisindesiniz ve yolunuz açılıyor.
Bunu kullanın lütfen. Yepyeni bir başlangıç, taze bir başlangıç yapma aşamasındasınız. Başlatma ve yaşamaya başlama aşamasındasınız. Cümleyi kuramadım. Anladınız. Ama şu kılavuz kartı var ya, bu çok önemli bir kart. Lütfen, bazılarınız fark etmiş olabilir ama bazılarınız fark etmemiş olabilir. Fark edemeyen arkadaşlarım, özellikle sistemin bana verdiği mesajları kolaylıkla görebilmeye niyet ediyorum derseniz daha böyle kolay algılayabilirsiniz. Bazen çok kolay olabiliyor fark edebilmek ama özellikle böyle bir vesvese, işte negatif bazı düşüncelerimiz varsa onları görmezden gelme durumumuz olabiliyor maalesef. O yüzden bu niyeti iletirseniz daha da kolay olabilir. Bu arada 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Bugün neye dikkat etmeniz gerektiğine bakalım. Bugünün olumlama kartı, yaydığım iyi enerji sayesinde çevreme hep iyi insanları çekiyorum. Hayatıma ruhumu besleyen insanları alıyorum diyebilirsiniz. Tezahür kartı geldi. Hayatınızda neyi tezahür ettirmek istediğiniz konusunda çok dürüst ve net olun. Şimdi kağıda yazın. Tezahür birinci adımdadır. O kadar önemli ki. Yani aslında biraz önce bahsetmiş olduğum bu ayna nöronlar gibi. Özellikle yani birçok kişi ben hayal ediyorum olmuyor diye düşünüyor olabilir, bunu söylüyor olabilirsiniz ama bu noktada aslında sadece hayal etmek ya da imgelemenin dışında şimdi zihinden, beyinden çıkan frekanslarla kalpten çıkan frekansları ölçmüşler ve işte örnek veriyorum, işte zihinden çıkan frekans bir birimse kalpten çıkan frekansın işte 1000 birim olduğunu görmüşler. Yani aslında baktığımızda biz hep böyle zihin gücü diyoruz ya. Birleştiklerinde çok farklı bir enerji ortaya çıkarıyorlar ama en çok da kalbin enerjisi. Kalbin enerjisi ne demek? Gerçekten korkusuzca, teslimiyetle istemek, onun olduğunu hayal etmek diyebiliriz. Bir şeyin hayalini kurarken işte ne diyelim, örneğin istediğiniz işi ya da diyelim ki atanmak istiyorsunuz, örnek veriyorum. Atanmak istediğinizin imgeleyeceksiniz diyelim. Bunu yaparken atandığınızda ne hissedersiniz? Önce bunu düşünün. Kalbinizdeki o sevgi, heyecan, işte bu haberi aldığınızı düşünün. Atandığınızın haberini aldığınızı düşünün. İşte oradaki heyecan, o mutluluk, belki hafif böyle tatlı bir korku. Oradaki hangi duyguyu hissedeceksiniz? İmgeleme yaparken de o görüntüyü görün ve kalpten de aynı hisleri hissedin, öyle söyleyeyim. Özellikle de duyu organlarımızda bu imgelemelere katarsanız çok çok daha etkisi olur. Nasıl yapabilirsiniz? Herhangi bir hayalin içerisinde mesela işte elinizde bir kahve fincanı varken bu haberi aldığınızı düşünebilirsiniz. İşte kahve fincanının sıcaklığını hissediyorsunuz. İşte kokusu geliyor burnunuza. İşte belki bir yudum alıyorsunuz, tadını hissediyorsunuz, tadını fark ediyorsunuz, tadını alıyorsunuz, işte görüyorsunuz kahve fincanını gibi gibi. Yani bu şekilde duyularımızı işin içerisine katarsak ve duyguları da koyduğumuzda asıl tezahür ettirmek, asıl imgelemek bu oluyor. Onun dışında sadece görmek değil, yani kalpten o heyecanı, mutluluğu hissetmek gerçekmiş gibi. Zihne bunu bir kere, iki kere, üç kere yaptığımızda bu sayı tabii ki değişiklik gösterecektir ama en az 21 gün yapmanızı tavsiye ederim. Gün içerisinde ne kadar çok yaparsanız o süreyi kısaltırsınız büyük ihtimalle ama en az 21 gün yapabilirsiniz. Bu enerjiyi oluşturduğunuzda zihinde artık bilinçaltında şöyle bir inanış olacak. Atandı ve mutlu. Atandığında böyle bir şey yaşadı. Ve bu olduğu için, sizin bilinçaltındaki durumunuz bu olduğu için sistem size bu enerjileri gönderecek. Çok konuştum. Devam ediyorum. Biri seçin arkadaşlarım. Değnek şövalyesi ve kavuşma kartı geldi. Şimdi değnek şövalyesi arzuyla hızlanan ilişkilerden, sabırsızlıktan bahseder bize. Güzel bir enerji var. Günün enerjisini böyle sabırsızlıkla beklediğiniz, işte kavgalı olduğunuz birileri olabilir, onlarla barışmak olabilir. Aklınızdaki kişiye soğuk enerjiler vardır, onunla bir iletişime geçme, ondan bir haber alma durumları olabilir. Daha çok böyle güzel enerjilerin aktif olduğu, özellikle sabırsızlandığınız durumlarla ilgili olumlu yönde haberler aldığınız, enerjilerin aktif olduğu bir durumun içerisinde olabilirsiniz. Buradan biraz daha böyle enerjisi de oluşturabilirsiniz. Yani sabrediyorum ama biliyorum güzel şeyler olacak. Bu şekilde daha böyle pozitif bir enerjide de olabilirsiniz bugün. İkiye seçin arkadaşlar. Mektup ve kupa dokuzlusu.
Hayallerinizle, isteklerinizle ilgili beklediğiniz bir haber varsa ama bu sanki iş hayatı da olabilir. Özel hayatla ilgili de olabilir ama daha çok böyle birçok şeyi yapıp beklemeye geçtiğiniz durumlar varsa bunlarla ilgili güzel bir haber alabilirsiniz. Devletle, evrakla ilgili bir işiniz varsa bununla ilgili güzel bir haber alabilirsiniz. Böyle mutlu olacağınız, ya tamam işte bunu bekliyordum dediğiniz güzel haberler yolda. Bunun da küçük küçük haberlerini, sinyallerini almaya başlayabilirsiniz bugün. Güzel geldi. Üçü seçen arkadaşlarım. Değnek Ası ve Meryem Ana. Şimdi değnek asıl samimi ilişkiler kurma isteklerinden bahseder. Samimiyetin artması ve moralin artmasından bahseder. Meryem Hanım da şefkatle sevmekten bahseder. Burada günün enerjisinde daha böyle samimi enerjilerin hakim olduğu, şefkati hissettiğiniz güzel başlangıçlar yapabilirsiniz. İş hayatınızda olabilir, özel hayatınızda olabilir. Böyle merhameti gerçekten böyle rahat hissettiğiniz, net hissettiğiniz daha doğrusu. Daha samimiyetin, güzel duyguların aktif olduğu bir gün olacak diyebilirim. Çok güzel geldi enerjiler. Daha da güzelliklerle artarak hayatınız aksın. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.